Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye ve İsrail istihbarat servislerinin görüşmelerinden, buzdağının görünmeyen kısmından bahsedeceğiz. İki ülkenin geçmişteki siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerini bilen biri için en iyi tarif, birbirlerinden nefret eden, bir o kadar da birbirlerine ihtiyaç duyan iki ülke. Gelin Akdeniz'in kaderini değiştirebilecek bu görüşmelere ve sonuçlara daha yakından bakalım. İlk olarak İsrail, Akdeniz ve Türkiye üçgenini anlamak için hep birlikte geçmişe gitmemiz gerekli. İki ülkenin ilk teması İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Türkiye'nin İsrail'i tanımasıyla başlamıştı. 1960'lı yıllarda Türkiye, kamuoyunun verebileceği olumsuz tepkileri göze almayarak gizli şekilde işbirliği yaptı. Birçok anlaşma imzalandı. Ama sonra New York Times raporunda iki ülke arasındaki stratejik ortaklık Orta Doğu'yu değiştirebilir dendi ve saklanan ilişkiler gün yüzüne çıkmaya başladı. O zamanlar Türkiye hava sınırlarını İsrail'e açmış, hava kuvvetleri manevra egzersizleri yapmış ve İsrail'in bu durum hoşuna gittiği için Türk uçaklarını modernize etmişti. Bağımız iyi hoştu, tabi her şey iyi giderken bir anda bağlarımız kopmaya başladı. Çünkü çıkar konusunda bu iki ülke anlaşamadı, hatta çıkarlarını unuttu. İngiltere'nin eski başkanlarından Lord Palmerston'ın bir sözü var. Ülkelerin ebedi dostları ve düşmanları yoktur. Değişmez çıkarları vardır. Değişmez çıkarlar Türkiye ve İsrail için değişti. İki ülke arasında adı konulmamış bir soğuk savaş başladı. Ve iki ülkenin de kayıpları büyüdü. Kimse alttan almadı. Marmara baskınından sonra ise bağlar tamamen koptu. İsrail'in Filistin'e saldırması da bardağı taşıran son hamle olunca bu duruma kadar geldik. Buraya kadar buzdağının görünen kısmını kısaca özetledik. Şimdi görünmeyen kısmına, yani videomuzun asıl konusuna gelelim. All Monitor isimli dış politika yorumları yapan bir site, Türkiye ve İsrail ilişkilerini düzeltmek için istihbarat servislerinin görüşmeye başladığını duyurdu. Bu görüşmeler bizlere iki ülke arasındaki ilişkilerin tıpkı geçmişte olduğu gibi kamuoyunun verebileceği olumsuz tepkileri göze almayarak gizli şekilde başlayacağı anlamına verir. Ne de olsa tarih her zaman tekerrürden ibaret. Atılan yeni adımlardan bahsedecek olursak, Türkiye Nisan ayında koronavirüs kapsamında İsrail'e 3 uçak dolusu tıbbi malzeme yollamış ve İsrail Dışişleri ileride bu bağlarımızı daha da güçlendirmeyi umuyoruz demişti. İnanın dostlar, bölgenin karışık durumuna göre iki ülke birbirine yaklaşmak için can atmakta. Çünkü Orta Doğu'da sağlam ülke kalmadı. Peki bu yakınlaşmalar sonucu ne gibi çıkarımlarımız olur? Şu an ve geçmişte dünyada, ülkemizde yaptıkları şeylerden bahsedelim. Demir kubbe, yani füze kalkanı sistemi, SİHA'larda dahil savunma sanayinde kullanılan birçok konuda İsrail tartışmasız dünyada söz sahibi. ABD'nin füze savunma kalkanı projesini İsrail'den aldığını herkes duymuştur. Bu konuda saygınlar. Bize yönelik bakarsak şu an kara kuvvetlerinin en dayanıklı M60T Sabra tank modernizasyonunu İsrail yapmıştı. Hatta başta da dediğim gibi F-4 savaş uçağının modernizasyonlarını, radar ve sensör teknolojilerini de yine onlar yaptı. Tarım alanında tohum vermeleri, metal işleme kabiliyetlerini aktarmaları ve çok daha fazlası. Yani şu an bize ne gibi katkıları olur diye anlatmaya başlarsak eğer, ne sizin ne de bizim zamanımız yeter. Bize attıkları kazık kadar kattıkları da var. O yüzden olabilecek şeylerden bahsedelim. İsrail, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz çıkarlarımıza hizmet edecek bir anlaşmayla stratejik ortak olma görevini alabilir. İki ülke de özellikle kıta sahanlığı, MEP yani münhasır ekonomik bölge ve İSMET konusunda pek çok çıkar elde edebilir. İsrail son zamanlarda hem Güney Kıbrıs'la hem de Lübnan'la bir çekişme içinde. Konu münhasır ekonomik bölgelerini genişletmek istemeleri ya da Güney Kıbrıs'ın yaptığı usulsüzlükler. Birlikte anlaşma yapmalarına rağmen Güney Kıbrıs, İsrail'in olması gereken bölgede başkalarına ruhsat verdi. Daha kendi içlerinde bile bu tarz saçmalıklar yapmaları bizim tarafımıza kaydırmak için en büyük fırsat. Aynı açgözlülüğü Mısır'a karşı Yunanistan'da yapmıştı. Yaptıkları akıl dışı haritalarla hem Libya'nın hem de Mısır'ın alanlarını gasp etmeye çalıştılar. Aslında yine olayın yararımıza dönmesi için güzel. Bu ülkeler çıkarları gereği uzlaşmaya gidersek eğer tarafımıza dönebilir. Sadece herkese dayılanmak yerine akıllı oynamamız gerekli. Bunca sıkıntı varken bölgede kurulacak dostluk hiç de fena olmaz. Ayrıca İSMET projesinden de biraz bahsedelim.
EastMed'i bilmeyen arkadaşlarımız için İsrail'den çıkan doğalgazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan topraklarına ulaştırılması için planlanan doğalgaz boru hattı. Doğalgazın Yunanistan üzerinden İtalya'ya, oradan da bütün Avrupa'ya aktarılması planlanıyordu. Böylelikle Rus etkisi azalacaktı. Yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınmasından bahsediyoruz. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz anlaşması sonucu bu proje patates oldu. Şu an kararsızlıklar içerisinde boş bekleme moduna geçtiler. Donanmamızla tamamen sahaya indiğimiz için başlansa bile yarısından fazlası bizim tarafımızca engellenecektir. Zaten bu boru hattının Akdeniz'in orta yerinden geçmesi de bir saçmalıktan ibaret. Bölgenin merkezinde biz varken etrafından dolaştırmak ne kadar akıl kârı. Yine de bu konuda da anlaşabilirsek ki etrafından dolaştırmaktan daha olası tam bir kazan kazan durumu. Kendimiz çıkarmasak bile sadece aracı olarak bile kazanabiliriz. Bilirsiniz, aracılar uğraşmadan daha çok bile kâr edebilir. Ek olarak İsrail'in istihbarat birimi Mossad dünyanın en iyi istihbarat ağlarından biri. Amerika'dan aldıkları desteklerle bir nevi her şeyden haberdarlar. Olası yakınlaşma sonrası birlikte iş yapacağımızdan ortaklarının fazla zarar görmesini istemezler. Yani bizim duymadığımız, onların bildiği bir durum olduğunda bu bilgiyi bizimle de paylaşırlar. Ordumuz, ülkemiz erken önlem alır ve zarar görmeyiz. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda yaşadık. 2000'li yıllara kadar iki ülkenin istihbarat ilişkileri mükemmeldi. Bunu bir Mossad ajanı söylemiş. Yine aynı bağları tekrar kurmamız mümkün. Sonuç olarak din ve yapılanlar etkisi altında kalmadan İsrail'le anlaşmalara gitmemiz mümkün. Çünkü ülkeler için sadece çıkarlar vardır. Ülkeniz neyden maksimum yarar sağlayacaksa ona yönelmeniz gerekir. Doğu Akdeniz ve Mavi Vatanımızı ilgilendiren olası bir anlaşma için söylenene göre görüşmeler başlamış. Ancak muhtemelen yine geçmişte olduğu gibi halkın ve kamuoyunun tepkisini çekmemek adına el altından devam etmekte. Çünkü halkımız bu kadar olaydan sonra buna tam olarak hazır değil. Birlik tamamlanınca ortaya çıkacaktır. Anlaşma sağlanırsa eğer Libya ile Batı Deniz yetki alanlarımızı tescillediğimiz gibi doğu tarafını da tescilleyebiliriz. Sonrasında Yunanların Akdeniz'deki en büyük dayanak noktası çökmüş olur. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Şimdilik geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.